Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Papağan gagası ya da Latince adıyla Clianthus puniceus baktagiller yani Fabaceae familyasının bir üyesi olan Yeni Zelanda'ya özgü Clianthus cinsinin iki üyesinden biridir. Clianthus puniceus ve Clianthus maximus hala devam eden taksonomik tartışmalar nedeniyle botanik camiasında bazen alt tür bazen de varyete olarak değerlendirilirler. Clianthus Yunan dilindeki kleos yani şan, şeref ve anthos yani çiçek kelimelerinden türemiştir. Puniceus soyadı ise Latince'de nar kırmızısı veya kan kırmızısı anlamlarına gelir. Anavatanı olan Yeni Zelanda'da bitkiye çiçeklerinin şekli nedeniyle Ngutu kaka yani papağan gagası denir. Kaka, Yeni Zelanda'ya özgü türü tehlikede olan ve korunmaya alınmış bir papağan türüdür. Papağan gagası Yeni Zelanda'nın endemik bitkilerindendir. Özellikle Kuzey Adası'nın doğusunda doğal olarak yetişir. Tıpkı adını aldığı kaka kuşu gibi bitkinin doğal formları da tehlike altındadır. Ilıman ve sıcak iklimleri seven bitki dona karşı hassastır. Bitki ayrıca nemli toprakları tercih eder ve kuraklığa da dayanamaz. Papağan gagası Joseph Banks ve Daniel Solander tarafından 18. yüzyılda Yeni Zelanda'ya yapılan bilimsel seferlerde ilk kez belgelenmiş fakat ancak 19. yüzyılda resmi olarak sınıflandırılmıştır. Bitkinin salkım şeklinde dizili yaprakları akasyanın yapraklarını andırır. Ekim ve Aralık ayları arasında sergilediği çiçekleri parlak kırmızı ve kıvrımlı olan papağan gagası bezelye benzeri tohumlar oluşturur. Çalı formunda tırmanıcı bir bitki türü olarak ideal koşullarda 10 ile 15 yıl kadar hayatta kalır. Papağan gagasının çiçekleri özellikle Maorilerin kutsal kuşları olarak bilinen kaka ve tui kuşlarını çeker. Bitki nektar arayan böcekler ve arılar için de önemli bir besin kaynağıdır. Papağan gagası eski çağlarda kuşlar tarafından tozlaştırılırken günümüzde daha çok böceklerle tozlaştırılmaktadır. Bitki zehirli olmasa da herhangi bir gıda temelli tüketim şekli yoktur. Bahçecilikte çok değer verilen kırmızı çiçekleriyle ilgi çeken nadir bitkilerden biridir. Genellikle pergola, duvar ve çitlere tırmanması için tercih edilir. Papağan gagası tohumdan ya da yarı odun çelikleriyle çoğaltılabilir. Tohumları sıcak suda bekletilerek ekimden önce çimlenmeye hazırlanır. Drenajı iyi ve hafif topraklara ekilmelidir. Bitki güneşli konumda daha çok çiçeklenir. Toprağın nemli tutulmalı ama asla aşırı sulanmamalıdır. Bitki çiçeklerini döktükten sonra gerekirse budanabilir. Beyaz çiçekli varyetesi olan albus, kırmızı renkli flamingo ve red cardinal gibi varyeteleri geliştirilmiştir. Papağan gagası İngiltere Kraliyet Bahçıvanlık Derneği tarafından Garden Merit ödülü kazanmış bitkilerdendir. Papağan gagasına Yeni Zelanda dışında Avustralya, Güney Avrupa ve Kaliforniya gibi ılıman bölgelerde de süs bitkisi olarak rastlanabilir. Maori halkı için kutsal sayılan kuşlarla ilişkilendirilen bitki, kuş ruhunun çiçeği olarak görülür. Bitkinin çiçekleri bu kültürde korunma tılsımı olarak kullanılır. Güç, sevgi, tutku ve sadakat gibi kavramları simgeleyen papağan gagası, aynı zamanda bağlanmayı, kuşlara duyulan sevgi ve hayranlığı, doğaya ait olmayı sembolize eder. Bu çiçeği rüyada görmek bir yolculukta size eşlik edecek güçlü bir dosta, korunmaya ve ruhsal uyanışa işaret eder. Kırmızı renginden ötürü Mars gezegeni ve sembolize ettiği cesaret ve tutku nedeniyle Koç burcu ile ilişkilendirilir. Papağan gagasının yöresel hikayesi ise şöyle. Yeni Zelanda'nın kuzey kabilelerinden birine göre savaşta kaybolan bir Maori savaşçısını bekleyen eşi her gün eteğinde yaşadıkları dağın yamaçlarına çıkar ve umutla kocasının geri dönmesini beklermiş. Kadının döktüğü kanlı gözyaşları ve içsel ağıdı zamanla dağın yamacında açan kızıl renkli bir çiçeğe dönüşmüş. Bu çiçek kutsal kaka kuşu kadar sadık bir eşin umut dolu bekleyişini de simgeler. Doğanın her zaman insan duygularını ayna tuttuğu üzere papağan gagasının kan kırmızı çiçekleri bir yandan kayboluş ve ölümü, öte yandan da sevgiyi ve umudu temsil eder. Eski zamanlarda insanlar doğayla yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal ve kültürel olarak da derin bir bağ içindeydi. Bir çiçek bugünkü anlamıyla yalnızca süs ya da estetik bir detay değil, bir duygunun, bir inancın, hatta bir hikayenin simgesel dışa vurumuydu. Çiçekler sevinçle kederi, bekleyişle umudu, aşkı bulmayı ve kaybetmeyi anlatmanın sessiz ama derin birer aracıydılar. İşte bitki günlüğümde odaklandığım etnobotanik bilimi tam da bu kadim ilişkilerin izlerini sürer. İnsanların bitkilerle kurduğu sembolik, işlevsel veya kutsal bağları araştırarak bize hem doğayla olan bağlarımızı hem de kültürel mirasımızı yeniden hatırlatır. Her yaprakta bir anlam, her çiçekte bir anı saklıdır. Tıpkı papağan gagasının kırmızı çiçeklerinde geçmişten bugüne taşıdığı hikayesi gibi.